Herkese merhaba. Bugün size adı belki de devlerin gölgesinde kalmış ama bilime yaptığı katkılarla gerçekten de inanılmaz bir iz bırakmış bir beyinden, Behram Kurşunoğlu'ndan bahsedeceğim. Gelin bu etkileyici hikayeye hep birlikte bir dalalım. Peki, onu bu kadar özel kılan neydi? Aslında her şey tek bir büyük fikirle başlıyor, genelleştirilmiş izafiyet teorisi. Bu, onun bilim dünyasına attığı en cesur imza olacaktı. Şimdi, bu kulağa biraz karmaşık gelebilir ama temel amaç inanılmaz iddialıydı. Düşünsenize, evreni yöneten en temel iki gücü, yani Einstein'ın yerçekimi teorisiyle elektromanyetizmayı tek ve zarif bir denklemde birleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu, adeta fiziğin kutsal kasesini aramak gibi bir şeydi. İşte, hikayemizin tam da merkezindeki soru bu. Bu kadar büyük bir fikri ortaya atan kişi kimdi ve bu noktaya nasıl gelmişti? Bir teoriyi anlamanın en iyi yolu, onu yaratan insanı anlamaktır, değil mi? O yüzden hadi, her şeyin başladığı yere, Behram Kurşunoğlu'nun bir bilim insanı olarak doğuşuna, o etkileyici eğitim yolculuğuna gidelim. Eğitim hayatına baktığımızda zaten ne kadar özel bir zihinle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Yolculuk Ankara Üniversitesi'nde başlıyor, sonra rota İngiltere'nin en prestijli kurumlarına çevriliyor. Önce Edinburgh, ardından da fizik doktorasını alacağı o efsanevi Cambridge Üniversitesi. Bu bile tek başına ne kadar parlak bir zihin olduğunun kanıtı gibi. Ve tabii ki bu kadar parlak bir eğitimden sonra başarı da gecikmiyor. Daha gencecik bir bilim insanıyken yaptığı özgün çalışmalarla adını tüm dünyaya duyuruyor ve bir anda kendini fizik dünyasının devler liginde buluyor. Bu da ona hayal bile edilemeyecek kapılar açıyor. Şimdi de kariyerinin bir sonraki aşamasına, dünya sahnesindeki etkisine bakalım. Çünkü Kurşunoğlu sadece laboratuvarına kapanan bir teorisyen değildi, sakın öyle düşünmeyin. Onun etkisi hem bilime hem de ülkesine hizmet ederek sınırları aşıyordu. Şu listeye bir bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Yani bir yanda Albert Einstein ve Erwin Schrödinger gibi adlarını duyduğumuzda bile heyecanlandığımız isimlerle kafa kafaya verip çalışıyor. Diğer yanda ülkesini unutmuyor, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun kurucuları arasında yer alıyor. Yetmiyor, bir de Birleşmiş Milletler gibi dev bir kuruma bilim danışmanlığı yapıyor. Gerçekten çok yönlü bir deha. Aslında her şeyi bu alıntı özetliyor. Dünya onu bu büyük ve cesur teoriyle tanıdı. Onun bilimsel kimliği, onun kart viziti, evreni tek bir denklemde birleştirme arayışıyla adeta özdeşleşmişti. Hikayesi burada bitmiyor tabii. Kariyerinin bir sonraki önemli perdesi Amerika Birleşik Devletleri'nde açılıyor. Ve orada sadece kendi araştırmalarını yapmakla kalmıyor, kendisinden sonraki nesiller için kalıcı bir miras inşa ediyor. İşte o miras. 1965'te Miami Üniversitesi'nde öyle bir merkez kuruyor ki, burası kısa sürede dünyanın en parlak beyinlerinin buluştuğu, en yeni fikirlerin tartışıldığı bir cazibe merkezi haline geliyor. Ve bu kurucu liderlik rolü hiç bitmiyor. 1992'ye kadar bu merkezdeki görevini sürdürdükten sonra vizyonunu Global Foundation adlı bir başka araştırma kuruluşunun direktörü olarak devam ettiriyor. Şimdi takvim yapraklarını biraz geri saralım ve 1964 yılına gidelim. Bu tarih, Kurşunoğlu'nun bir başka devasa mirasının, bugün bile devam eden çok önemli bir geleneğin başlangıcıydı. İşte o gelenek bu. Fizik dünyasının en önemli buluşmalarından biri haline gelen Coral Gables konferansı serisini başlatıyor. Bu konferanslar her yıl Nobel ödüllü bilim insanlarını ve en parlak genç yetenekleri bir araya getiren efsanevi bir gelenek oluyor. Peki, tüm bu çalışmalar, kurulan merkezler, başlatılan konferanslar, bütün bu bilime adanmış ömürden geriye ne kaldı? Şimdi gelin, Behram Kurşunoğlu'nun ardında bıraktığı o kalıcı mirasa ve hikayesinin sonuna bir bakalım. Behram Kurşunoğlu, 1922'de başlayan ve 2003'te sona eren yaşamıyla 20. yüzyıl fiziğine gerçekten de silinmez bir iz bıraktı. Hayatını bilime ne kadar adadığının en dokunaklı kanıtı belki de vefatında gizli. Düşünün 2003 yılında kendi elleriyle kurduğu o efsanevi konferansın başlamasına sayılı günler kala bir kalp kriziyle hayata veda ediyor. Yani resmen son anına kadar tutkusunun, yarattığı o büyük geleneğin başındaydı. İşte Behram Kurşunoğlu'nun bu ilham veren hikayesi insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor. Bilim tarihinin o parlak sahnesinde büyük isimlerin gölgesinde kalmış, hikayesi anlatılmayı bekleyen daha nice böyle sessiz kahraman var acaba? Üzerine düşünmeye gerçekten değer.